Rosa şehre iniyor. Yazan Amit Garg. Büyük bir kentin göbeğinde küçük bir hayvanat bahçesi varmış. Bu hayvanat bahçesinde de yavru dişi bir fil yaşarmış. Yavru dişi filin adı Rosa'ymış. Bakıcısı Rosa'yı çok severmiş ve ona olabilecek en iyi şekilde bakarmış. Pek çok ziyaretçi Rosa'yı bir düzine muzu bir seferde yutarken görmeye gelirmiş. Rosa'ya çok iyi davranılırmış. Ama o diğer fillerle birlikte olmayı özlermiş. Bir gün bakıcısı Rosa'yı besledikten sonra kafesini kilitlemeyi unutmuş. Rosa da hayvanat bahçesinden kaçmış. Önce yol kenarında dondurma satan bir dondurmacıya rastlamış. Dondurmacı Rosa'yı görür görmez kaçmaya başlamış. Meraklı yavru dişi fil Rosa hortumunu buzluğun içine daldırmış. İçindeki şey öyle soğuk, öyle tatlı, öyle lezzetliymiş ki hortumuyla tek çekişte hepsini diye yutmuş. Rosa gezinmeye devam etmiş. Kendi gibi birini arıyormuş. Sonunda bir televizyon dükkanında bir fil sürüsü görmüş. "Aa arkadaşlar!" diyerek dalmış televizyon dükkanına. Dükkandaki herkes kaçışınca Rosa dükkanda tek başına kalmış. Rosa ekrandaki fillerle konuşmaya çalışmış ama nafile. Hiç cevap alamamış. Hayal kırıklığına uğramış ve kafası karışık bir şekilde dükkandan ayrılmış. Sokağa çıkınca Hindistan cevizi satan bir adama rastlamış. "Yaşasın, top buldum," demiş. "Oyun zamanı," diyerek Hindistan cevizini hortumuyla havaya fırlatmış. Hindistan cevizi havada uçarak yolun diğer tarafına parkta oynayan bir çocuğun yanına düşmüş. Rosa yolun karşısına geçmiş, Hindistan cevizi topunu almaya kararlıymış. Tabii arabalar ani fren yapmış, otobüsler korna çalmış ve sürücüler birbirlerine bağırmaya başlamış. Rosa trafiği tıkamış. Trafik polisi yolu açmak için olay yerine gelmiş. Hayvanat bahçesini haberdar etmişler. Sebep olduğu kargaşayı umursamadan Rosa parkta koşmaya başlamış. Bir ufaklığın tam önünde duruvermiş. Çocuk Rosa'ya gülümsüyormuş. Ufaklık kıkırdayarak Rosa'yı okşamış. Rosa da yeni edindiği arkadaşını trompet sesi çıkararak heyecanla selamlamış. Tam o sırada hayvanat bahçesinin bakıcısı parka varmış. Parkın açık alanında özgürce dolaşan Rosa'yı görünce hayvanat bahçesinin bakıcısı hemen anlamış ki Rosa kafeste asla mutlu olamaz. Hayvanat bahçesinin yönetimi Rosa'yı kentten uzak, bir sürü başka filin serbestçe dolaştığı, koruma altına alınmış bir ormana göndermişler. Rosa orada çok mutlu bir şekilde büyümüş. O gün bugündür. Rosa artık demir parmaklıklar arkasında
dar bir kafeste değil. Bir sürü ağacın arasında düzinelerce muz yutuyor.